Merhaba arkadaşlar, mutfağınıza misafir oluyoruz serimizin 3. bölümüyle karşınızdayız. İstanbul Kartal'da Saliha Hanım'ın evine konuk oluyoruz. Bakalım takipçimiz bugün bize neler hazırlayacak? Takipçimizi fazla bekletmeden geçelim. Evet, Saliha Hanım'ın evinde bakalım bizi hangi lezzetler bekliyor. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Buyurun. Sağ olun. Evet, takipçimiz Saliha Hanım'ın mutfağındayız. Saliha Hanım, bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Çok sağ olun. Nasılsınız? İyisiniz? İyiyiz, sağ olun. Bugün bize neler yapacaksınız? Mardin usulü içli köfte, haşlama. Çok harika. Bir de kaşık salatası. Oo, Bir de bizim lebeniye. Harika. Evet. Hemen başlayalım. Evet Saliha Hanım, şimdi içli köfteyle mi başlıyoruz? Evet canım. Tamam, başlayalım. Bulgurdan başlayalım. İrmik mi? 2 bardak irmik. 2 bardak kısırlık bulgur. Özel bir bulgur kullanmıyorsunuz değil mi? Normal. Normal. Kısırlık Normal. bulgur. Bir kaşığa yakın tuz. Tuzunu sonra kontrol ederiz. Bir de ıslatıyoruz. Bunun özelliği sıcak su değil. Soğuk suyla ıslatıyoruz. Şimdi bu normalde en azından bir yarım saat, 1 saat bekleyecek. Sonra yoğuracağız. Tamam. Biraz daha su koyalım. Eksik oldu. Burası kuru kaldı. Bu suyun ölçüsü sanki böyle ıslak kum gibi. Her tarafı ıslanmış kum gibi görüyorum ben. Evet. Böyle biraz ıslatıyoruz. Görülsün Kıvamı diye bu de şekilde gösteriyorum. kuru hiçbir yeri kalmıyor. Hiçbir yeri kalmayacak. Sulu olması lazım. Normalde yoğururken de gerekirse su ilave edeceğiz. Kurumuzu ıslatıp kenara koyduk. Koyana kadar şimdi biz etimizi hazırlayalım. İlk önce yağımızı koyalım. ...300 gram tam kırmızı et. Yağsız herhalde. Evet, yağsız. Onun kadar da birazcık yağlı. Şimdi bunu bir güzel biz bir kavuralım. 300 gram 300 gram 300 yağsız. gram, 300 evet. gram yağlı, 300 gram yağsız. Evet canım. Soğan koymuyoruz herhalde kıymamıza. İlk ben bunu kavurayım. Bir güzel kenara alacağım. Sonra soğanı yaparız. Bu şekilde daha lezzetli oluyor herhalde. Evet, daha güzel oluyor. Püf noktalarından bir tanesi geldi arkadaşlar. Şimdi etimiz kavrulurken soğanımıza geçelim. Soğanımızı da doğrarız. Etimiz kavrulurken soğanı doğrayalım. Tamam, ben ara ara karıştırmaya devam ediyorum o zaman Saliha Hanım. Şimdi soğanımıza başlayalım. Ben soğanları doğradıktan sonra yıkıyorum. Suda birazcık tutuyorum ki mideye dokunmasın içli köfte. Bir püf nokta daha. Evet. Soyduğumuz soğanları doğramaya başlayalım. Bu arada etimizin çok güzel kavrulması lazım. Etimize tuzunu da salçasını da şimdi koyacağız.
Şimdi soğanlarımızı doğradıktan sonra yıkamamız lazım. Ben suda tutuyorum, yıkıyorum. Hiç mideye dokunmuyor. Soğanlarımızı çok ince doğruyoruz. Çok ince doğramamız lazım. Ve de suda bekletip yıkıyoruz. Püf noktalarımızdan bir tanesi daha. Evet. Şimdi suda bekleteceğim. Şimdi soğanlarımızı doğradık. Bir güzel yıkayacağız. Acısına çıkması için ovalayarak yıkıyoruz. Evet, yani ben öyle yapıyorum. 2 kere sudan geçiriyorum öyle. Bu kenarda beklerken etimize bakalım. Etimizin yağı az gelmiş. Biraz yağ ekleyelim. Kavururken de tuzunu koyalım. Sertleşmesin diye önceden koymadık. Bir de karabiber. Biraz da acı. Kavurarak yaptığımız zaman çok daha güzel tadı olacak. Şimdi etimizi kenara alalım. Soğuyana kadar soğanımızı yapalım. Etimizi kenara alalım. Soğanımıza başlayalım. Kavurduğumuz kıymayı kenara alalım. Şimdi aynı tavaya soğanımızı koyalım. Soğanımızı koyarken altını kısalım. Çok azıcık da su koyacağız. Güzel pişsin diye. Şimdilik de kapağını örtelim. Hamurumuzu yavaş yavaş yoğurmaya başlayalım. Soğanımız olana kadar. Şimdi hamuru yoğurmaya başlayalım. Yoğururken hafif sertse hafiften ıslata ıslata yoğuruyoruz. Rahatlıkla bir 20 dakika yoğurmamız lazım. Bir de kişniş, dövülmüş kişniş. Biz hamuruna da koyuyoruz. Bir çay kaşığına yakın koyduk. Bir güzel yoğurmamız lazım. En az 20 dakika. En önemli noktalarından bir tanesi değil mi Salih Hanım? Evet, güzel yoğrulması. Sert oldukça yavaş yavaş su ekliyoruz. Güzel yoğurursanız çatlamaz. Çok güzel bir içli köfte olur. Ben size şu suyunuzu biraz koyayım elinize. Biraz daha su alalım. Kıvamını Birazdan göstereceğiz değil mi? evet, güzel bir kıvam elde edene kadar yoğurup yoğurup gerektikçe su katıyoruz. Tamam, olmuş. Kavurduğumuz soğana tamam, çok güzel olmuş. Şimdi şöyle açıyorum ortasını. Biraz yağımızı koyalım. Yağımızın içine bir kaşık, bu el salçası olduğu için normalde daha çok konur. El salçası olduğu için daha az. Bunu bir güzel kavuralım.
Normal salça kullanacaklar, ne kadar koysunlar Salih Hanım? Bir kaşık. Bir kaşık. Tamam. Zaten rengini nasıl istiyorlarsa, daha koyu isterlerse daha çok. Damak daha az. zevkine göre evet, değişebilir. damak zevkine göre. Şimdi şunu şöyle yaptıktan sonra ben acı sevdiğim için acıyı da arzu ettikleri kadar koyarlar. Onu da şöyle yaptıktan sonra şu karıştıralım. Şu an yağ az gibi geldi bana. Yağ ekliyoruz. Bakın rengi çok güzel oldu. Evet. 6-7 soğanımız var. Evet, 6-7 soğan 600 gram kıymaya yetiyor. Yarısı Yarısı yağlı, yarısı yağsız. yağsız. Evet. Ben bir tık daha salça koyayım. Bana rengi az gibi geldi. Çünkü ete de karışacak. Salçayı böyle yağda hafif kavuruyorum ki tadı daha güzel olsun. Evet, bu da güzel bir taktik. Yoksa salça kokar içimiz. Tamam, şimdilik. Evet, bugün yeni bir şey daha öğrendik. Soğanların ortasını açıyoruz. Salçayı hafif kavuruyoruz. Sonra dağıtıyoruz. Şimdi de kavurduğumuz eti koyalım. Şimdi artık altını kapatıyoruz. Çünkü işlem bitti. Tuzunu da atmıştık kıymaya. Tuz damak tadına göre. Tuz ve baharatlar değişebilir orada. Evet. Ben biraz karabiber de koyayım. Böyle hafif bir acı güzel oluyor. Evet. Biraz daha acı çünkü rengi açık tuttu. Şimdi içimizi de kenara alıp soğumasını bekleyelim. İç harcımızın soğumasını beklerken kaşık salatamızı yapalım. Şimdi domatesimizi kenara alalım. Salatalık bir tane. Bunları da çok ince doğruyoruz herhalde. Hepsini çok ince. Salatalık, biber hepsi çok ince. Bunu da alalım. Biberimizi de doğrayalım. Acı olursa çok güzel oluyor. Acı olmasa acı katacağız salatamıza. Şimdilik sosunu hazırlayalım. Yarım limon, bir kaşık nar suyu, nane, bir çay kaşığından bir tık fazla, birazcık acı. Damak tadına göre artırılıp azaltılabilir. Evet. Yeşil biber çok acı olsaydı acı koymayacaktık ama acı. Biraz tuz. Bir tutam maydanoz. Sırasıyla ilk ben soğanı koyuyorum. Soğanı şöyle karıştırıyorum.
Biraz da zeytinyağı. Bu karıştıktan sonra diğerlerini sırayla ekliyoruz. Biberimiz, salatalığımız ve domatesimiz. Önemli olan bu salatada çok ufak doğramak. Birkaç parça da buz parçası koyacağız. Oo. Salatamız da hazır. Afiyet olsun. Ellerinize sağlık. Şimdi soğuyan kıymamıza birazcık maydanoz katıyoruz. Maydanozumuzu karıştırıyoruz. Hamurumuza bakıyoruz. Sertleşmişse birazını alıp üstünü örtüyoruz. Bir tutam su alayım. Tabii ben yardımcı olayım. Tamam. Birazcık hamur sertleşmişti. Birazcık yumuşatalım. Şimdilik de açmaya başlayalım. Açarken hazırladığımız şöyle kaseye bir tutam tuz katmamız lazım. Sonra içli köftelerimizin hamurunu aynı boyda kesmeye çalışalım. O zaman görüntüleri de güzel oluyorlar. Yumurtadan biraz daha az boyutta gibi. Evet. Cevizden biraz büyük, yumurtadan küçük. Şöyle yuvarlıyoruz. Suyumuza tuz kattık. Evet. Şimdi elimizi ıslatıp açmaya başlıyoruz. Islatmazsak güzel açılmaz. Çatlarlar. Haşlarken harcımız dışarı çıkar. Şöyle açıyoruz. İçine de harcımızı koyuyoruz. Bir güzel kapatıyoruz. Eğer çatlayacak olursa biraz daha yoğursak olur değil mi Salih Hanım? Evet. Tamam, çatlamayacak şekilde çok fazla yoğurduğumuz zaman bir sorun olmayacak. Hamuru güzel ıslatıp güzel yoğurursak hiç çatlamaz. Zaten yoğururken anlaşılır çatlayıp çatlamayacağı. Şöyle yapıyoruz. Bir güzel kapatıyoruz. Şöyle diziyoruz. İçli köftelerimizi açtık. Sonuncuya geldik. Ellerinize sağlık Salih Hanım. Çok güzel görünüyorlar. Afiyet olsun, afiyet olsun, şifa olsun. Sağ olun. Şimdilik haşlamaya geçireceğiz. Kaynayan suyumuza 2 diş limon tuzu, 1 kaşığa yakın bir çay, biraz tuz. Bu limon tuzu ne işe yarıyor Salih Hanım? Çatlamasın diye. Evet. Bir püf noktası daha. Evet. Bir de tuz. Biraz da tuz. Biraz tuz. Şimdi şunu şöyle yükseltelim. Bir de harlı ateş. Harlı ateş olmasa da çatlar. Oo. Sonra şöyle aralara ikişer sıra olacak. Aynı anda atmıyoruz. Hepsini teker teker. Sırayla aynı anda atarsak çatlarlar. Şöyle koyduk mu? Şöyle bir tık da şöyle karıştırdık mı tamam. Şimdi bu kaynadığında hemen çıkartacağız.
Kaynadıktan sonra kaynar kaynamaz mı çıkartıyoruz? Yo, 1-2 dakika, 5 dakika değil. Hemen biraz kaynayacak. Tamam. Kaynadıktan sonra tekrar Çıkartacağız. çıkartacağız. Tamamdır. Kapağını açalım. Bakalım yumuşamışlar mı? Bir bakalım şöyle. Pişmediğimizi anlarız. Hafif bastırın. Bastıralım. Evet. Hamuru şimdi yumuşamış. Deminki gibi değil. Biraz daha yumuşamış. Çok fazla bastıramıyorum sıcak olduğu için. Yumuşamışsa hamuru anlaşılıyor. pişmiştir. Anlaşılıyor, evet. Şimdilik şöyle alalım. Bu da buğdaydan yaptığımız Mardinlere has yaz lebeniyemiz. Buğdayı akşamdan ıslattık. Sabah hafif haşlayıp süzdük. Bir bardak, ortalama 1-1,5 bardak buğdaya bir kase dolusu yoğurt. Bir tutam tuz. Bir güzel karıştırıyoruz. Üstüne de hafif nane serpiyoruz. Şimdilik ortasına da hafif kırmızı biber serptik mi? Elinize sağlık. Çok Afiyet güzel olsun. görünüyor. Afiyet olsun canım. Serimizin bugünkü kısmının sonuna geldik. Bugün Mardin usulü içli köfte, kaşık salatası ve yaz usulü lebeniye çorbası yaptık. Hepsinin tadına ben içeride baktım. Hepsi harika olmuştu. Salih Hanım, ellerinize sağlık. Afiyet Bizi davet olsun. ettiniz. Afiyet Bu olsun kadar canım. uğraştınız. Her Emekleriniz zaman için beklerim. çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet, siz de bizi mutfağınıza konuk etmek isterseniz yorumlara yazarak ya da mesaj atarak bizi davet edebilirsiniz. Bize destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.